Yeni bir Tesla videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu kışın Tesla'nın avantajları ve dezavantajları. Bugün videoyu maalesef tek başıma çekiyorum çünkü Sibel çalışıyor. Benim de bugün boş günüm ve dün de çok kar yağdı. O yüzden kar erimeden size bu videoyu çekmek istedim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve yorum atarsanız çok seviniriz. Şimdi videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şu an dışarısı bayağı bir soğuk. Görüntü de bu şekilde. Dün gece arabaların üzerine kar yağmış. Görüyorsunuz. -10 derece dışarısı. Bakalım Tesla bu durumdan nasıl etkilendi. Onu birazdan göreceğiz arkadaşlar. Şöyle Tesla'nın da arkadaşlar arabanın buzunu çöz diye bir özelliği var. Ona basıyoruz ve şimdi çalışmaya başladı. Bir 10-15 dakika sonra aşağı ineceğiz. Bakalım ne kadar buzu çözebildi. Ne kadar işi de bana bıraktı. Onu göreceğiz. Evet, şimdi çalışsın bu arkadaşlar. Aşağı indiğimizde bakalım durum ne olacak. Bunu açtığımızda bir de arkadaşlar içerinin havasını da ısıtmaya başlıyor. Böyle yan koltuğa gerek yok. Koltuk ve direksiyon ısıtmasını açtı. İçerinin havasını da ısıtmaya başlayacak. Şu an içi de arabanın -10 derece. Bu çalışsın bakalım. Aşağı indiğimizde sonucu göreceğiz. Bu arada arkadaşlar %85 şarjımız var. Bakalım bu 10-15 dakika içerisinde yüzde kaç şarj edecek onu da görmüş olacağız. Evet arkadaşlar, Tesla arabayı ısıtırken ben de içimi ısıtayım biraz. Ve şöyle bir sabah kahvesini içelim. Arabada tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi aşağı indim. Şöyle görüyoruz. Araba çalışmış. Hala çalışmaya devam ediyor, ısıtmaya devam ediyor. Evet, arka camı eritmiş buzları. Ön cama da bakıyoruz. Ön cam da erimiş komple. Şöyle aplikasyona baktığımızda da yaklaşık 10-15 dakikadır çalışıyor. %3 enerji kaybımız olmuş. Şimdi kapıyı açalım. Kalorifer de çalışıyor arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum kısa ki sesi çok gelmesin. Evet, arabanın içi de ısınmış, yani soğuk değil bu havaya göre. Şu an -7 derece. Ama arabanın içi sıcak, koltuklar da sıcak, direksiyon da sıcak. Şimdi arabayı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle size şunu göstereyim. Kışın soğuk havalarda, normalde şarjımız %77. Bu işaret yaz günlerinde. Arabanız %100 şarjı varsa 90'a düşene kadar bu işaret kalıyor. Yani enerjiyi geri kazanmıyor. Ama kışın soğuk havalarda batarya çok soğuk olduğu için hemen güç kazanmaya başlamıyor. Şunu da buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Çok belli oluyor mu bilmiyorum. Şuradan itibaren hep noktalar var. Yani normalde ortadan sola kadar geri güç kazanım çubuğu oluyor. Yani yeşile dönüyor ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman. Ama şimdi o devre dışı. Isınana kadar bu noktalar gitgide azalıyor. Ve azaldıkça buradaki enerji kazanma çubuğu yavaş yavaş büyüyor. Yani tam ısındıktan sonra bataryalar artık normal bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve bu işaret de kayboluyor. Buradaki dezavantaj arkadaşlar biliyorsunuzdur, eğer %100'e kadar şarj ettiyseniz %90'a inene kadar araç gücü geri kazanmadığı için frenlemeyi kendiniz yapmanız lazım. Yani motor kendi kendine gücü kazanarak fren yapmadığı için biraz tehlikeli oluyor ve kış aylarında daha da fazla dikkat etmek gerekiyor. Yani frenleyeceksiniz, biraz daha erkenden frene basmanız lazım ki fren mesafesini o şekilde azaltabilirsiniz. Evet, şimdi güç kazanımı olmadığı için de maalesef biraz daha fazla enerji harcıyor. Yani menzilimiz düşüyor. Şöyle biraz bir gideyim arabayla. Daha sonra size yaklaşık ne kadar daha fazla yaktığını gösteririm. Şu an çünkü çok belli olmuyor. Şu an 2 dakikadır çalışıyor diye gösteriyor araba. Ve 61,2 kW enerji harcayacağını söylüyor 100 kilometrede. Tabi bu doğru değil. Çünkü o yavaş yavaş düşecek şimdi. Yol yapmadığımız için o veri şu an %100 doğru değil. Biraz şöyle bir yol yapalım. Gerçek veriye ulaşalım o şekilde. Yani şu ana kadar kışın tek avantajı herhalde telefonla daha öncesinde arabanın içini ısıtabilmek ve camlardaki buzları çözdürebilmek galiba. Tüketimi yüksek arkadaşlar. Bu da maliyeti arttırıyor. Şarj maliyetini. Daha fazla şarj etmek gerekiyor kışın. Ama uzun yolda nasıl, onu daha test etmedik. Daha uzun yola çıkmadık soğuk aylarda. Onu da yakın zamanda çekeriz diye düşünüyorum. Çünkü biraz sonra göstereceğim bir kronik hatası var Tesla'nın. Forumlarda da okudum. Çoğu kişinin başına gelmiş soğuk havalarda veya yağmurlu havalarda. Fren balataları tam %100 boşluğu kapatmadığı için ilk etapta böyle arabayı sürmeye başlarken ses geliyor. Öne doğru veya arkaya doğru giderken fark etmiyor. Eğer bir oynama oluyorsa fren balatalarında o ses geliyor. Bazen sağdan geliyor, sağ önden, bazen sol önden geliyor, bazen arkadan geliyor. Ama bütün fren balataları sıkıntılı. Onun için
Tesla'da randevu aldım. Yaklaşık 3 hafta sonra randevuya gideceğim. Bakalım ne çözüm bulacaklar. Forumda okuduğum kadarıyla oraya bir şey sıkıyorlarmış fren balatalarının olduğu yere. O 3-4 hafta o sesi yok ediyormuş. Ama bir çözüm değil maalesef. Ve bazı kişilerde de fren balatalarını değiştirmişler komple. Ondan sonra o ses kesilmiş. Biraz sonra size gösteririm onu arabayı durdurduğumda. Gerçekten biraz rahatsız edici bir sesi var. Okuduğum kadarıyla da forumlarda frenlemede vesaire sıkıntı olmuyor. Arabaya zarar vermiyormuş bu durum. Ama işte ister istemez insanın canını sıkıyor. Sürekli arabayı durdurduğumuzda kalkarken tak diye bir ses geliyor. Aynı şekilde geri vitese attığımızda da aynı ses geliyor. Ona baktıracağız işte 3 hafta sonra. Ve oraya giderken uzun yol yapmış olacağız biraz da olsa. 60-70 kilometre. Bakalım o zaman tüketimi nasıl olacak? Şu an dediğim gibi kısa mesafede bayağı çok yaktığını gösteriyor. Normalde 20-25 kilowattlarda yakıyorsa şu an 30-35 kilowattlara, hatta bazen 40 kilowattlara kadar çıktığı oluyor tüketimin. Yani bu da gerçekten bayağı bir menzili düşürüyor. Ama uzun yolda bateri ısındıktan sonra bilmiyorum nasıl olacak. Belki de 25-30'lara tekrar düşecek yani o tüketim. Ama bunu zaten duymuştuk. Alırken de biliyorduk kışın menzilin düşeceğini. Ama bu kadar düşeceğini sanmıyordum. Şu an 3 kilometre yaptım. 8 dakikadır araba çalışıyor diye gösteriyor. Ve tüketim 60'lardaydı arkadaşlar. Şu an 40'a kadar düşmüş. Bilmiyorum arkadaşlar Türkiye'de nasıl oluyor ama bizim burada böyle kış aylarında buzlanmayı önlemek için yollara tuz döküyorlar ve bu tuz da maalesef öndeki arabadan sizin arabanıza geliyor ve bu da uzun süre arabanızda yapışıp kalırsa arabanızın kaportasına zarar verebiliyor. O yüzden kışın sık sık haftada bir kere olsun böyle kısa arabayı yıkamaya getiriyorum. Böyle kısa bir su döküyorum ki o üzerindeki tuz kaybolsun. Şimdi onu göstereceğim size kısa. Ve bir de biliyorsunuz arkadaşlar kışın böyle tekerlerin olduğu kısma böyle karlar birikiyor. Su tuttuğumuzda zaten onlar da temizlenecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrar size. Bunların hepsi kaybolacak. Evet şimdi biraz su tutalım arkadaşlar. Daha sonra sonucu tekrar gösteririm size. Evet arkadaşlar sonuç bu. Tertemiz oldu. Tabi biraz buz tuttu buralar. Çünkü su yediği için. Ama şimdi biraz yol yapacağım. Bu şekilde biraz kuruyacak ve buz da kaybolacak. Bir de size arkadaşlar şeyi göstereyim. Sesin nasıl geldiğini. Videomuz da arkadaşlar böyleydi. Böyle test videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.